bir anne baba ilişkisiyle alakalı bir sütten kesilememe var. Yani onların desteğiyle sürekli ayakta duracaklarını zannediyorlar ama onlar o kendi bireyselliklerini yaşamaları gerekiyor. O kendi bireysellikleri herkes için söylemiyorum ama bazı kişiler için o bireyselliklerini yaşayacaklar, deneyimleyecekler. Kendinizi deneyimleme kapısını bir kenara bırakırsanız ruhun, yani ana ruhun tekamülünü engellersiniz. Her insanın ruhu ana bir ruha bağlı. Ana ruha bağlı olduğu için yani siz zannediyorsunuz ki bu yaşam benim yaşamım. Halbuki sizin yaşamınız değil. Siz yaşamın bir parçasısınız. Bu bağlı olduğumuz yaşamın bir parçası olduğumuz için biz tüm yaşamımızla ana yaşama tekamül ettiriyoruz. Ve siz tekamül sürecini bozduğunuzda hayat sizden intikam almaya başlar. Yani intikam almaya demeyeyim ama yani işleriniz ters gider, yerler gökler sallanır, elinize attığınız her yer kurur, bir sürü şeyler olur. Şimdi biz bunu astroloji haritasına baktığımız zaman kişinin görüyoruz. Yani mesela bir kuzey ay düğümünü incelediğimiz zaman ya da haritasında hangi burçlar düşük, hangi burçlar yüksek baktığımız zaman görüyoruz. Ve kişinin yaşam biçimine baktığımız zaman görüyoruz. Ne oluyor? Kişi yaşam amacından ayrıldığında hayat onu dürtelemeye başlıyor. Diyor ki hop, yanlış yoldan gidiyorsun. Bu tarafa gel. Bir de çoğumuzun kafasında kendimize ait doğrular var. Doğru bir yol belirlemişiz. Doğru olduğunu zannettiğimiz bir yol belirlemişiz. Tek doğru o zannediyoruz. Ve ona uyan her şey doğru, ona uymayan her şey yanlış. Ama hayat bizim kendimizin doğrularıyla, yanlışlarıyla hareket etmiyor. Hayatın bir ana evrensel doğruları var. Yani siz şimdi Brezilya'da doğmuş olsaydınız, sokaklarda dans eden insanlar en doğrusunu yapıyor orada. İşte burada birisi sokakta dans ettiği zaman kötü yapıyor bak, şunun rezilliğine bak dersiniz, kötü etiketlersiniz. Halbuki o aslında kötü olmayabilir. O sizin kendi algınızla alakalı bir kötü yorum. Halbuki o belki kötü değil. Dolayısıyla yanlışlar, doğrular evrensel olmalı insanlarda. Ve bu evrensel normlara uygun yanlış doğrulara yolunda gitmezseniz ve sizin hayata geliş amacınızı bilmeden, anlamadan bir yolda ilerlerseniz hayat size kırmızı ışık yakar. Hop der, dur gitme, yanlış yapıyorsun. Niye? Ben bunları böyle öğrendim. Benim hocam bana bunları öğretti. Ben şöyle bir ortamda yetiştim. Öyle değil. Mesela kovalardan bahsettik, girdik bu konuya. Yani kova, mesela hani Galileo'nun kova burcu olduğu iddia edilir. Olmayabilir ama yani onun bir takım belki de yükselen kovası. Yani özellikleri gösteriyor. Şimdi o adama ne demişler? Seni demişler asarız. Dünya yuvarlaktır deme demişler. Dünya yuvarlaktır asarsanız asın demiş adam. Çünkü onu isyan bayrağını çekiyor. Peki bu adama bunu neden yasaklıyorlar? Çünkü ellerindeki bozulmuş dinde, yani İncil'de ne var? Dünyanın düz olduğu yazıyor. Şimdi adam dünyanın yuvarlak olduğunu söylediğinde ve bunu da kanıtladığında ellerindeki inanç sistemi çökmüş oluyor. Dolayısıyla da Galileo'ya diyorlar ki biz seni diyorlar asacağız. Çünkü diyorlar sen yanlış bir yolda gidiyorsun diyorlar. Halbuki o diyor ki ben doğru yolda gidiyorum. Asarsanız asın. O asılsa bile o bu yaşama doğru hizmet etmiş olacaktı. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla sizi hayatta, yani hayat sizi bir yere kanalize ettiğinde oraya direnç göstermeden kendinizi kabule açarsanız daha iyi ilerlersiniz. Kendinizi kabule açın, ilerleyin ama mutlaka bir astroloji haritanıza baktın. Hoşunuza gittiyse videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olursanız videolarımın devamından haberdar olursunuz.